Herkese selamlar, esenlikler. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün herkesin merak ettiği iridium buji ile alakalı bir video çekeceğim. Herkes merak ediyor muydu bilmiyorum ama bana bolca bu soru geliyordu. İridium buji ne kadar katkı yapar, ne yapar bilmem ne. Orijinal bobinlerle bu videoda iridium bujiyi deneyeceğiz. Orijinal bobinleri değiştirmedik, güçlendirmedikçe veya distribütörlü arabalarda distribütörü güçlendirmedikçe araştırdığım kadarıyla pek bir güç elde edilemiyor veya verim elde edilemiyor diyelim. Bu videoda ne yapacağım size göstereyim. Bu videoda arıza tespit cihazıyla bilgisayara bağlayacağız. İlk önce iridium bujisiz halinde ne veriler alıyoruz onu çekeceğim size. Ondan sonra NGK iridium BKR6EIX. Neden BKR6? Çünkü NGK'nın sitesine girdiğimde orijinal fabrikadan çıkan buji parça kodunu girdiğimde bana bu referansı veriyor. BKR6'yı yani BKR6EIX 6418 NGK'nın da parça kodu. Şimdi çoğu yerde BKR7 falan da öneriyorlar. Ve benim motor için o kadar da yüklü değil. Tamam, yine ne var? Flat süvaplar var. Supertek. Ondan sonra Piper Cabin iticileri var. Kasnağım var. Ayarlı kasnağım var. Biraz modifikasyonlu pistonlarım var. Ana yatak, kol yatak ACL marka. Başka nelerim var ya? Başka galiba motor içinde bir şeyim yok. Bir de Ecotunet EMS yani Engine Management System veya Türkçesiyle beynin yazılım güncellemesi var. İşte bu nesil arabalarda da çip attırdık. Çip attık arabaya yani. Zaten bu işlemlerden sonra illaki bir şey yapılması gerekiyor. Kendi tasarımı olan işte soğuk hava filtre borum var. Termal seramik kaplı olan. Katalizatörüm yok. Orta susturucu ve son susturucu orijinal ama artık içleri ölmüş durumda. Yani içleri boş diyebilirim. Gaz odaları bile dağılmış durumda. O yüzden bazı videolarında zırıltıları duyabilirsiniz. Şimdi NGK'yı açmadan önce ilk önce bir orijinal bujimle, Peugeot bujimle, büyük ihtimalle boş çıkacaktır içinden. Hatırlamıyorum şu an ne buji vardı. Marş basacağım. Arıza tespit yapacağım. Çıkan ekran verilerini kaydetmeyi başarabilirsem ekranın yanına koyarım. Veya ekranı kaplatırım. Ne veriler verdi, ne değerler okuyor diye. Hadi gelin bakalım ilk önce soğukta orijinal buji ile hangi verileri alıyorum? Isındığında ne alıyorum? Sonra arabayı soğutacağız. İridiumları takacağız. Bakalım onda ne veriler alacağız. Aracın içinde olmam lazım. İlk soğuk çalıştırmada çünkü benim oğlan rolantide duramıyor. O yüzden bir soğuk marşımızı yapalım. Gitti. Gaz vermeyince soğukta gidiyor. Şu an ekran kaydetmeyi başaramadım. Ama ekran görüntüsü alıp size atarım buraları. Şu an bağlanmaya çalışıyor. İki tane daha arıza buldum. Şu an rolantide durmaya başladı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu an arayüz kullanıma hazır. Teşhislere bir bakalım. Ne bulmuş? 5136. Bir de 591B. Neyse, sensörlere bakalım. Okuma. Akü gerilimi, araç hızı, engine speed 928 devirdeymişiz. Manifold pressure 123 demiş. Oksijen sensörü voltajı 680. Enjektörler 4,5 milisaniye, 4,6 milisaniye. Throttle position half open ne demek lan? Zaten kapalısın. Neyse. Charge timing 7,2 milisaniye.
48 farklı değişkenler, 4 ayrı gösteriyor silindirleri. Sonra air condition açık kapalı muhabbeti de bizim ne kadar soğuk hava indiğimizi göstermiyor musun? Gösterge panel dediğimizde böyle bir klasik başlat. İstatistikler. Bu ne? Sürülen şeyler falan filan. Tamam. Şurada doğru düzgün veri alamıyoruz. Motor su sıcaklığı gösteriyor mu acaba? Grafikler dediğimde ne gösteriyor? Manifold pressure'dan başka bir şey gösterse 120'deyiz. Manifold pressure. Ama aldığım havayı ve yakıt karışımını görsek çok güzel olurdu. Şu an mesela AFR değerimiz çok etkileyecek mi bilmiyorum ama size de göstereyim. LED'lerden dolayı 14-15'lerde geziyor. Burada neleri görebileceğim? Tetikleyiciler ne? Hesaplamalar. Bunlar ne? Çok mıncıklamadığım için ben de bilmiyorum. Veriler. Manifold pressure'dan başka ne veriyorsun bana? Aktif. Bu dönüştürücü hesaplamalar. Veri. Sırf bunu mu gösteriyorsun ya? 123 milibar bir bara eşitmiş. Tamam. Şimdi arabayı çok daha fazla ısıtmadan kontağı kapatıp bujilerimizi söküyoruz. Bujileri kıyaslıyoruz. Hatta ben stop edeyim arabayı. Sonrasında değerleri karşılaştıracağız. Ne kadar farklılık olacak? Bir ekran görüntüsü alalım. Bir kaputumuzu açalım. Ay. İyi, çok ısıtmamışız. Evet. Şimdi, tabii kule gergisi ısınmış. İlk önce bobin kapağını sökeceğiz. Kıymetli lokma seytim, yoldaşım. Sökemediğim şey yok. T30'du galiba bu. Vallahi. Uf. Şimdi ellerimi de çok pisletmek istemiyorum. Eldiven giymeliyim. Yoksa eller batıyor. Şimdi eldivenciklerimi giydim. En sevdiğim eldivenlerim. Şöyle göstereyim. Reklam oldu biraz ama seviyorum ya. Ay. Saat yönünün tersine. İşte kule gergisinden sonra bu bobin kapağını sökmek biraz kasış oluyor. Beni izleyenler bilir. Ormanda sökemeyeceğim şey yoktur. Normalini söylemiyorum zaten. Şimdi bu arkadaşları zaten çok sıkmamışımdır ama bobinleri alacağım ama bujileri almayacağım. Neden? Gerçi bujileri sökeceğimiz için alabiliriz de. Nasıl olsa yeni buji takılacak değil mi? Bujiler sıcakken sökmeyin. Yani aslında sıcakken hiçbir cıvatalı bir şey sökmeyin. Çünkü zaten genleştiği için ekstra kilitlenmiş oluyor. Siz bunu açmaya çalıştığınızda ya dişini bozabilirsiniz, uzatabilirsiniz. Farklı size soğuduktan sonra takılmasını da zorlaştıracak veya dişlerinde bozulacak sorunlar karşınıza çıkabilir. Bugün güzel bir pazar. Ekim ayının son güneşli günlerinden. Bak pıt diye geldi. Lıp lıp. Bu kule gergisi var ya, çalışmamak için tasarlanmış bir şey. Şimdi diyeceksiniz sen Bilstein takmadın mı? Kutu açılımı yaptın. Evet taktım. Takarken videosunu da çektim. Ama onun sonuna sürüş tepkilerindeki farklılıkları anlatacağım. Sürerken bir video çekmeyi planladığım için
Ve ormanda diğer videolarımı izliyorsanız, ki izlemiyorsunuz galiba çünkü izlenme oranları baya düşük. Kırmızı Vadi dediğim işte şu an bulunduğum ormanda, arazimin içinde baya bir işçiliğim var. Onlarla vakit geçirdiğim için arabaya pek ilgilenemiyorum. Genelde yatıyor çocuk. Arada sırada sürdüğümde de size short, kısa videolar atmış oluyorum. Ki onlar doğum videolarımdan daha çok izleniyor. Bak mesela bazı jenerasyon arabaların bobinlerinde şöyle bir tırnak var. Benim daha önceki bobinim soketini hangi usta değiştirdiyse bilmiyorum, onun tırnağını kırmış. Bu tel o yüzden çıkıyor. Normalde çıkmaması lazım yerinden. Yani nerede ne yapıldı buna? Bu gördüğümüz arkadaş 306 GT'nin orijinal Valeo, okuyabiliyor musunuz bilmiyorum, Valeo bobini. Şöyle bir teşhisim var. Yan sanayilerde bu içi, yani Valeo'nun taklitlerinde bu içinde siyah oluyor. Orijinal Valeo'larda içi şeffaf oluyor diye düşünüyorum. Daha önce zaten bir kutu açılımı yapmıştım. Orada da bunlardan bahsediyordum diye düşünüyorum. Onu da şuradan çıkan i logosundan veya videoların içerisinden bulabilirsiniz. Bu pimleri çıkartalım da en baştan, sonra kaybolursa nereden buluruz bilmiyorum. Gerçi soketçiler de var. Mesela çok güzel bir soketçi var Topkapı Sanayi'de, İstanbul'da. Şu an oraya biraz uzağım ama yani en azından kaybolursa oradan bulabileceğimi biliyorum. En kötü de AliExpress. Zaten bu soketler PSA grubu, hatta VAG grubunda falan da kullanılıyor o yıllarda. Yeni soketler birazcık daha farklı. Mesela herkesin bildiği R8 bobin, R8 bobin dediği için ben soket tesisatını değiştirmiştim motor içim yapılıyken. Şimdi bir de şundan bahsedeyim. Bu bobinlerin bir kroniği var. Şu plastiklerde çatlama yapıyor. Neden yapıyor? Yine her zaman söylediğim gibi plastikli bir şey sıkarken öldürürcesine sıkmayın. Bunlar da ondan. Ben çok hafif sıkmışım. Çeyrek, yani diş bitiyor. Bir çeyrek yapıp bırakıyorum. Yeterli geliyor. Zaten içi yaylı. Bobinden bujinin ayrılma ihtimali yok. Bunları öyle deli gibi sıkmanın alemi yok. Zaten iki külbürtörün arasında, sıcağın içinde. Şimdi, aynen. Daha önceki videomda bahsetmiştim sahteliğinden şüphe ettiğim bobinler diye. Acaba bunlar sahteliğinden şüphe edilecek bobin mi? Çünkü içi siyah. Ve Valeo yazısı yanda lazerle yazılmış. O az evvel size gösterdiğim şey, kabartma kalıpta. Ama Valeo kutulu gelmişti. Yani kutu yapmak zor mu? Hayır, değil. Çinliye söyle, gerisini izle. Bak mesela. Şu farka bakın. Birisinde burada Valeo yazıyor. Birisinde böyle bir lazerle. Şunun çakma olma ihtimali çok yüksek. Kalıp farklılığı var bariz. Altta da farklılığı var. Zaten daha önce kutu açılımında inceleme yapmıştık. Bariz farklı. Neyse, birisini atlamalı koyalım da bari bir saçmalama patırdamamız olacaksa. Vardı bir takım daha bende. Hatta belki 2 takım bile olabilir. Ama nerede? Garajda olabilir. Şimdi bujimizi söküyoruz. 16 lokma buji sökmemizi alıyoruz. Ve birinci bujimizi alıyoruz. Bir uzun kol daha lazım. Bujileri gevşettikten sonra cıvata sökmeniz varsa, şarjlı alet yani, sonrasını alabilirsiniz. Çünkü bu cır 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 çevirme benim sinirimi bozuyor. Şu aleti de
İyi ki almışım. Sırf araba mıncıklamak için almıştım. Ama burada bayağı bir işime yaradı. Ha. Birinci bujimizi aldık. Çift tırnak varmış. Rusya diyor. Üstünde Bosch marka buji varmış. Buji de bu durumda. Evet. Biraz dipleri kararmış. Demek ki Bosch Rusya'ya da yaptırıyormuş ha. Oo. Evet. Bu daha da dibi kararmış. Şimdi bunların yağlı olduğuna pek bakmayın. Çünkü zaten külbütör kapağımızda 306'nın bir huyu vardır. Yağ bölüp çok ısıtır. Oradan direkt bobinlerin dibine kadar iner. Kafa yağlı değilse, yani şu uçlar, bir derdimiz yok demektir. Yine Bosch marka. Bu en az kararmış olan dibi. Ve sonuncuya geliyoruz. Gelemiyoruz. Geldik. Evet. Bu da Bosch. Bu da kararmış. 3 numarada şeyimiz yok. Kararıklığımız yok. 4. Şöyle yapalım. Size göre en baş 4 diyeyim. 3, 2, 1 sıralaması yapıyorum. Çıkan bujilerin diplerinin kararıklığı. Yani bu ne demek oluyor? Ya hayvancağızımız ısınıyor ya da kaçak yapıyor. Uçlarımız nasıl? İyi, iyi. Çalışır. Götürür mü? Evet, arabayı götürür. Şimdi iridium abimizi göstereceğiz. Şunları şöyle koyalım. Şimdi aynı zamanda hem de BKR iridium kutu açılım videosu olmuş olsun. Çok da kirletmeyeyim. İşte ne demiş? NGK iridium serisi iridium. Şurada BKR 6EIX. Evo 6'dan hatırlayalım. 6 sağdaydı. Bu soldaysa. Neyse işte ya. Roma rakamlarına çok hakim değilim. Şimdi buralarda neyim? Made in Japan. Okey. Buralarda ne demiş? Distribütörlerini yazmış. Arkasında da yine bir bilgiler veriyor abimiz. Ne demiş? İşte NGK iridium bujileri lower fuel, yani düşük yakıt tüketimi, uzun hayat, yani uzun ömürlü, yumuşak motor çalışması, güçlendirilmiş ateşleme ve efficiency neydi? Tüketim verimliliği, güçlendirilmiş yakıt tüketim verimliliği ve güç ve iyi hızlanma gibi bir şeyler demiş. İyi ki zaten bunu biliyoruz, o yüzden aldık abi. Şimdi kutumuzu açalım. Bir tanesini çıkartalım. Yine aynı kutu içinde. Bak ne demiş arkadaş. Tam tur elinle sık ve çeyrek veya yarıma mı tekabül ediyor bilmiyorum. Sık ki aynen 1/2 yarım tur demiş. Sıkın demiş. Tırnaklarla oynamayın. İğnesiyle, yani tırnak açıklığıyla. Bir de ne demiş? Uçak ve para motorda kullanmayın. Enteresan. O da motor değil mi kardeşim? Niye adam kayırıyorsun? Evet, içinde böyle bir cipçuk koruyucusuyla beraber iridium BKR 6 Zamazing bir pipilaj. Bunları çıkanları da koyarız. Normal buji ile iridium bujinin arasındaki üstümde göstereyim de araba görüntünüzü biraz karıştırıyor olabilir. Şimdi nal kadar ateşleme ucu ve yandan zıpladığı bacağı. Burada da iridium bujinin fındık kadar yeri ve zıplama bacağı. Şimdi bir videoda görmüştüm ama şu an onu denemek istemiyorum. Hiç de içimden gelmiyor o kadar para verdikten sonra, çünkü kurla bağlantılı olarak bunlar da olmuş 2000 liralara gelmiş. Şu tırnağın şurasını kesiyor. Sözde hani buji
test etme cihazları var ya, ampul test etme gibi takıyorsun, çakıyor, ne kadar şiddetli çaktığını gösteriyor. Onda daha iyi olduğunu gösteriyor. Sözde. Bilmiyorum, ben onu şey yapamadım. Belki bir sonra. Bagajımda da bir yedek takım bujim var. Ne olur ne olmaz diye. Hiç benim bagajımda nelerim var? Bir takım buji, bir takım vites çubukları, benzin rölesi, büyük ihtimalle 2 taneydi o. Bir tane sinyal, çamurluk sinyali, başka bir tane V kayışı. Galiba o kadar. Ve bolca işte incik boncuk. Yedeklerim hep olur ufak çantamda. Öyle geziyorum. Eski arabaya binince bak mesela bagajda çıkan yine Bosch R6. Bu da Rusya yapımıymış. Aynı malzemenin sıfırı var şu an yanımda. Şimdi gelelim iridiumların Eroğlan'ın kalbiyle buluşmasına. Çocukları yuvalarına yolladık. Orada güzel güzel pistonların üstünde yakıt karışımları yapsınlar bakalım. Ben çok merak ediyorum tepkileri ne olacak. Sürüş de yapacağız. Şimdi kitapçıkta dediği gibi yarım tur boşluklarını aldık. Yarım tur çevireceğiz. Heh. İşte bu. İşte bu. Hoppa. Şu boşlukları alalım. Buji takma operasyonumuz başarıyla sonuçlanmıştır. Aletlerimizi toplayalım. Bobinleri takacağız. Evet, bobinlerimizi de güzelce sıktıktan sonra son olarak ateşlemelerin çalışabilmesi için soketçiklerimizi yerine takıyoruz. Evet, geldik kapağımızı takma sırasına. Evet. İşin en güzel yerine geldik şimdi. Ah. Güneş tepeye çıkmaya başladı. Saat 12 oldu. Of, terledim. Evet, marşımızı basalım. Ve bakalım değerlerde neler oldu. Neler değişti. Açıl bakayım susam. Şimdi marşımıza basalım. Şimdi mesela AFR'de gözle görülür bir fark ne biliyor musunuz? Daha çok 4'ün yarısından yukarılarda takılıyor. Ama çok minik yani öyle. Aletin bağlanmasını bekliyoruz. Sola burada gördüğünüz olan eski veriydi. Yani orijinal bujilerle. Şimdi bağlantı tamamladığında ise yeni verideki farklılıkları gözlemleyeceğiz ve bir sürüş yapacağız. Ne kadar fark edecek onu göreceğim. Ben pek bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Sadece boşu boşuna para ödemiş gibi olacak. Para verdiğim için de bir mutluluk hissettirecek, o kadar. Evet, bağlandık ve yine bir hata kodu. Pardon, 2'ymiş yine. Büyük ihtimalle aynı şeyler verecek. Verecekleri de zannediyorum airbag'lerdir. Çünkü yolcu ve sürücü tarafındaki soketler sökük. Neden sökük derseniz, tek kapı Peugeot'larda 2000'lerde koltuğu katlayıp arkaya birisini bindirmekten veya biraz sarsıntılı yerden soket bir yerine oynuyor ve arıza ışığı yakıyor. Ben de komple söktüm. Ara sıra yanacağına devamlı yansın, sinirimi bozmasın. Neyse, teşhise girelim. Oku. 5136 ve 591B demiş. Neyse, bizim onlarla işimiz yok. Sensörlere gidelim. Oku. Ne demiş bize? Değişen ne var? Enjektör timinglerimiz 3.7. Eskisi 4.3. Allah Allah, milisaniye. Başka ne? Motor birazcık daha ısınmış olabilir tabi.
Change timing, değişen zamanlama. Charge timing, change diyorum ya. Charge. Throttle yine aynı. Full throttle mı? Half throttle. Teşekkürler. Abinin kafası karışık. Neyse. Charge timing'lerde değişti. Memories regulated avance -7 idi. Şu an 0'da. -3 oldu. -6 oldu. Keşke aldığımız sıcaklık veya oksijen hava yakıt karışımını veriyor olsaydı. Çünkü durduğumuz yerde ne kadar sağlıklı olacak bilmiyorum ama şimdi bir yola çıkıp gazlayacağım. Bakalım orada neler olacak. Tamam, bu arkadaşı yurduna bırakıp sizle direkt sürüşe geçelim. Hadi bir sürüş yapalım da bakalım iridiumlar ne kadar fark ediyormuş, onu bir görelim, ormandan çıkalım. Taşlarım gözüküyor mu? Az buçuk gözüküyor. Oh, saçım başım dağıldı. Şurada da bir tane antin kuntin taşım vardı. Pazar gezmesi. Evet. Görmedim. Pardon canım. Bakayım. Açı fena değil he. Zaten bir patırdama yapıyordu. Yine yaptı yapacağını. Demek ki iridiumda bir keramet yok. AFR'ye hiç dikkat etmedim. Of, saçım başım dağılmış. AFR gitti. Bir tane de oksijen sensörü alayım bari kendime o arada. Şurada bir düzlük gelecek. Orada gazlayabiliriz ama ışık tam tersi, hiçbir bok gözükmüyor. Yani hiçbir şey gözükmüyor sizin için. ...11.1 mi? Bayır yukarı 3. vites, dip gaz 13, 11.1, 11.2. Ama en azından patırdatmadım. 2'de 4200 gibi, 70, 4500 silkeledi. Yine yaptı. Oo, patlattı. Zengin. Geri dönelim. Aa, telefon uçmuş. Şimdi buradan gidersem nereye gidiyordum? Ta öteki yolun başına. Dönelim.
çok bilmiyorum. Hararet 90, yağ ısısı 100. Oo, burası sert. Burası da sert. Ufak köyümsü içi, köy içi. Şurada bir tempo düşürelim. Çeriler ne sattı be. Telefon nereye gitti acaba? Heh. Biraz daha cam açacağım. Çok sıcak oldu. Serbest. Yapma şunu be. Benim babam Toyota gibi adam. Ben de Toyota iken. Şaka şaka Supra hariç. Yine yol ayrımına geldik. O yüzden tempo düşürüyorum. Evet arkadaşlar. Iridium buji gazlamamız bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.